Herkese merhaba. Bugün edebiyatın devlerinden birinin, Lev Tolstoy'un adeta bir manifesto niteliğindeki eseri Zamanımızın Köleliğine dalıyoruz. Bu öyle bir metin ki yazıldığı günden 100 yıl sonra bile modern toplumun temellerini sarsmaya devam ediyor. Gelin Tolstoy'un gözünden o görünmez zincirlerin nasıl örüldüğünü ve gerçek özgürlüğün ne anlama gelebileceğini birlikte keşfedelim. 37. Sadece bir sayı. Değil mi? Belki de. Ama bu sayı birazdan göreceğimiz gibi insan dayanıklılığının sınırlarını zorlayan, vicdanları sızlatan acı bir gerçeğin sembolü aslında. İşte o sayının, o 37'nin arkasındaki korkunç gerçek bu. Tam 37 saatlik aralıksız bir mesai. Tolstoy, Moskova'daki demiryolu işçilerinin bu insanlık dışı koşullarına bizzat tanıklık ediyor ve duydukları karşısında dehşete düşüyor. Bu bir romandan alınmış bir sahne değil, acı bir gerçek. Peki, haydi gelin bu konuyu biraz daha deşelim. Tolstoy'un bu ilk elden tanıklığı tüm bu analizin de bel kemiğini oluşturacak. Nasıl oluyor da özgür denilen insanlar aslında böylesi bir esaret altında yaşıyor? O ilk perdeyi birlikte aralayalım. Düşünebiliyor musunuz? 37 saat aralıksız, dondurucu soğukta çalışıyorsunuz ve karşılığında aldığınız ücret karın tokluğuna bile yetmiyor. Belki de en acımasız köle sahipleri bile malı olduğu için kölesine bu kadar kötü bakmazdı. Ve bu insanlar kağıt üzerinde özgür insanlardı. Peki onları bu duruma iten neydi? Çaresizlik. O basit cümle, beğenmiyorsan git, en kalın zincirlerden bile daha güçlü bir esaret mekanizmasıydı aslında. İşte bu da bizi en can alıcı soruya getiriyor. Nasıl olur da böylesi bir vahşet herkesin gözü önünde yaşanırken kimse sesini çıkarmaz? İyi niyetli, vicdanlı insanlar bu duruma nasıl sessiz kalabilir? Tolstoy tam da toplumun bu mükemmel körlüğünü sorguluyor. Ve işte o körlüğün bedeli. Rakamlar yalan söylemez. Bir tarafta rahat yaşayan üst sınıflar ortalama 55 yıl yaşıyor. Diğer tarafta ise o demiryolu işçileri gibi insanlar sadece 29 yıl, neredeyse yarısı. Aradaki bu 26 yıllık fark sistemin sadece emeği değil, insan ömrünü nasıl sömürdüğünün en çıplak kanıtı. Tolstoy'a göre toplum vicdanını rahatlatmak için her zaman kılıflar bulur. Eskiden bu kılıf dindi. Tanrı'nın takdiri bu. Bazıları efendi, bazıları köle yaratılmış deniyordu. Modern zamanlarda ise bu bahanenin adı bilim oluvardı. Politik ekonomi gibi yeni disiplinler bu sömürüyü, arz-talep kanunu, sermayenin doğası gibi sözlü bilimsel, değiştirilemez gerçekler olarak sunmaya başladı. İşte Tolstoy'un asıl bombayı patlattığı yer burası. Ona göre modern kölelik, eski zamanlardaki gibi kırbaçlarla, zincirlerle değil, çok daha sofistike, çok daha güçlü bir sistemle, yani yasalarla uygulanıyor. Peki ama nasıl? Gelin, önce Tolstoy'un kölelik tanımına bakalım çünkü bu tanım her şeyi değiştiriyor. Ona göre kölelik, bir insanın başka bir insanın tapulu malı olması değildir sadece. Çok daha geniş bir anlama sahip. Birilerinin şiddet tehdidi altında başkalarının istediği şeyleri yapmaya zorlanmasıdır. Peki bu zorlama sistemi nasıl işliyor? Adım adım bakalım. Önce devlet, vergiler ve toprak yasalarıyla insanları kendi başlarına geçinebilecekleri topraklardan, kaynaklardan koparıyor. Mülksüz kalan, çaresiz kalan insanın tek bir seçeneği kalıyor: emeğini, hayatını satmak. Peki bu sisteme karşı çıkarsan ne olur? İşte o zaman devreye üçüncü adım giriyor. Örgütlü şiddet, yani devletin kendisi. Polis, ordu, mahkemeler. Sonuç, adına çalışma hayatı denilen zorunlu emek. O dönemde birçok aydının önerdiği bir çözüm vardı: sosyalizm. Peki bu bir çıkış yolu olabilir miydi? Tolstoy buna da şaşırtıcı derecede keskin bir eleştiri getiriyor. Ona göre bu, sorunun köküne inmeyen sahte bir çözümdü. Tolstoy'a göre sosyalizm, köleliğe sadece başka bir isim vermekten ibaretti. Yani kontrolü birkaç zenginden alıp her şeye karar veren bir devlet aygıtına, bir grup bürokrata vermek. Bu durumda birey bu sefer de devletin kölesi haline gelmez miydi? Kim karar verecekti lağım temizlemek gibi en pis işleri kimin yapacağına? Tolstoy için bu, efendinin adını değiştirmekti sadece, özgürlüğü geri getirmek değil. Peki, madem mevcut düzende sosyalist alternatifte bir çözüm sunmuyor, o halde ne yapmalı? İşte Tolstoy'un cevabı, büyük politik planlarda, devrimlerde değil, çok daha derinde, bireyin kendi içinde yatıyor. İşte kilit nokta tam olarak bu. Tolstoy diyor ki, gerçek özgürlük, iktidarı ele geçirmekle değil, şiddete dayalı sistemlere katılmayı reddetmekle başlar. Yani çözüm dışarıda bir yerde değil, içeride, her birimizin vicdanında ve ahlaki duruşunda.
Tolstoy'un büyük hayranlık duyduğu bir başka düşünürün Henry Thoreau'nun bu sözü aslında onun felsefesini mükemmel bir şekilde özetliyor. Eğer bir devlet haksızlık üzerine kuruluysa, sen ona verginle, hizmetinle, emeğinle destek olmayı bıraktığın an devrim başlamış demektir. Pasif direnişin gücü budur. Yani işin özü şu, gerçek değişim bireylerin devleti ve onun ordu, polis, vergi gibi zorlama mekanizmalarını finanse etmeyi ve onlara katılmayı gönüllü olarak bıraktığı zaman gerçekleşir. Bu şiddet çarkının bir parçası olmayı reddettiğimizde sistemin temelleri sarsılmaya başlar. Ve Tolstoy'un sorusu 100 yıldan fazla bir süre sonra dönüp dolaşıp gelip bizi buluyor. Bugün tek tıkla kapımıza gelen bir paketin, üzerimizdeki tişörtün, yediğimiz yemeğin ardındaki görünmez emeği, görünmez hayatları ne kadar düşünüyoruz? Eğer bizim konforumuz dünyanın başka bir ucundaki birinin hayatından, o 26 yıldan çalıyorsa adalete gerçekten nasıl ulaşabiliriz? İşte bu Tolstoy'un bize bıraktığı ve belki de hepimizin cevaplaması gereken en zorlu soru.